Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Şimdi bu videoda çok güzel bir pantolon çalışması yapacağız. Elimde gene ihraç fazlası iplerden var. Hafif esnek bir ip. Şimdi pantolon örerken ya da elbise, etek, şort bunları örerken tercih etmeniz gereken bu stretch ipler. Çünkü hem açılabilen ip olduğu için daha az ip kullanıyoruz. Bu yüzden de özellikle pantolon, elbise örerken fazla miktarda ip kullanıyoruz. Bu bir ağırlık yapıyor. Ama streç ip kullanırsak açılma ve toplama özelliği olduğu için daha az ip kullanıyoruz. Daha hafif oluyor ördüğümüz kıyafetler. Pantolon da bayağı bir ip kullanıyoruz örerken. Ne kadar çok ip kullanırsak o kadar ağır olur. Ama açılabilen stretch özelliği olan ipleri kullanırsak daha az ip kullanacağız. Çünkü giyerken esniyor, çıkartırken toplanıyor. Tam bedenimize uygun, hatta bedenimizden daha dar kıyafetleri örebiliriz. Tabii ki daha az ip kullanacağız. Daha hafif kıyafetler olacak. O yüzden daha çok stretch ip kullanın. Özellikle çok ip giden kıyafetlerden pantolon gibi, elbise gibi. Şimdi bu pamuklu yarı yarıya streç diyelim, esnek bir ip. Şimdi bu iple güzel bir pantolon başlayalım. İpin esnekliğini şöyle bir göstereyim. Güzel bir esnekliği var. Pantolon içinde bayağı fark edecek bu esneklik. Ve 3 milim tığ kullanıyorum. 5 numara 3 milim. Kalça genişliği, ben bunu mankene göre örüyorum. Mankenin kalça genişliği 92 santim. Şimdi 92 santim bir zincir çekiyorum. Tam 92 çekiyorum. Hiç pay vermiyorum. Çünkü bu esneklik bayağı bir işime yarayacak bu örgüde. Tam bedene göre örüyoruz ama açılabilen bir örgü olduğu için rahatlıkla giyilebiliyor. Ve daha az ip kullanacağız tabii ki. Şimdi 92 santim zincir çekiyorum. Daha streç, daha esnek ip kullanırsanız 2 santim daha az zincir çekebilirsiniz. Çünkü onun açılma payı daha fazla. Bayağı bir avantaj sağlıyor streç ipler böyle kıyafetlerde. Çektiğimiz zinciri şöyle muntazam bir şekilde, dönük olmaması gerekiyor. İlmek kaydırarak bağlıyoruz. 2 tane bol bol zincir çekiyorum. Sıkı bir zincir çekmeyin. Zaten örgüyü de mümkün olduğu kadar gevşek örün. Her zincirin üzerine ikili trabzan örüyoruz. Zaten bir yere kadar pantolonda bu sık iğnelerle devam edeceğiz. Trabzanlarla devam edeceğiz. Çünkü pantolonun üst kısmını iç gösteren bir örgü yapmak istemedim. Çünkü daha çok tercih ediliyor trabzan ya da sık iğne olarak çalışmak. Ama plaj için kullanmak istersek tabii ki tam aksine bol delikli büyük desenler kullanarak örmek daha güzel olur. Bunu dışarıda, şehir içinde kullanabileceğimiz bir model olacak çünkü. Bütün zincirlerin üzerine ikili trabzanlarla devam ediyorum. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra sadece ikili trabzanlarla devam ettim. Döne döne. Şu sırada
farklı bir batış yaptım. Yani şuradaki görünen ilmeğin şu arka kısmına batarak ördüm. Şuraya. Şöyle katlanıyor. İçine lastik koyacağım çünkü. Bel kısmına lastik kullanacağım için ve çift kat olması gerekiyor. Kolay bir dönüş olması için de şöyle arka kısmına batarak ördüm. Şuradan birkaç tane örerek göstereyim. Basit bir örgü çünkü. Şuraya şöyle değil, şu iki ipin arkasındakine. Örgü bu tarafa doğru güzel bir şekilde yatıyor. Şimdi şu zincirle çıktığımız trabzanın üzerine sırayı bağlıyoruz. Gene bol bol yapıyoruz bu zincirleri. Büyük büyük. Bu bir trabzan oluyor zaten. Hemen yanındakine şimdi normal örüyoruz. İlmekleri normal batıyoruz. 1 2 3 4 5 sıra örmüştük. Bir 5 sıra daha öreceğiz şu şekilde. Ve bu araya dediğim gibi lastik koyuyoruz. Belde daha güzel durması için. Tabii koymanız gerekmiyor. İsterseniz kemerde değil de kordon. Hani tabii kullanmak isterseniz kemerde kullanabilirsiniz. O ayrı. Güzel bir kordonla da bir bağcıkla da süsleyebilirsiniz. Hem kullanışlı olur hem görüntü katar. Sizin zevkinize kalmış tabii ki. 5 sırada bu tarafa örüyorum ve ondan sonra da lastiğini koyuyoruz. Bu şekilde tamamladım bel kısmını, yani kemer kısmını. Ölçüyü kalçadan almıştık. Kalçaya göre, yani en geniş taraftan ölçerek başladık. Şimdi bel için lastiği tam belde istiyorsanız bel ölçüsü alacaksınız. Ben biraz daha aşağıdan ölçü aldım. Mankenin beli 62 santim. 62,5 santim. Biraz daha aşağıdan ölçü aldığım için 65 santim üzerinden ölçerek lastiği hazırladım. Yani şöyle göstereyim, 5 santimlik bir lastik. Siz bunu daha da ince, daha da kalın kullanabilirsiniz. Şöyle lastikler de var, daha ince. Bunu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ne kadar geniş istiyorsanız. Şimdi 4 sıra örünce her iki tarafa da bu 5 santimlik lastiği tam kaplıyor. İçinde kalıyor. Bu şekilde ucundan diktim. Şöyle biraz koyu diktim dikiş gözüksün diye. 65 santim genişliğinde bir lastik hazırladım. 65 santimden 1 santim kadar fazla kestim. Ona dikiş payı vererek. Şimdi bu 65 santim lastiği örgünün içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde mümkün olduğunca yerleştiriyoruz içine. Başlangıç yeri tam karşılığına, şurası da bakın başlangıç yeri, tam karşısına batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir, bol bol 2 zincir çekiyorum. Sonra yanındaki ilmeğe ve tam karşılığına
ilmek, yani trabzan atlamayalım. Birbirine bakan trabzanlara hiç atlamadan örmemiz gerekiyor. Sıra bittiğinde, son trabzan kaldığında karşı tarafta da aynı şekilde son trabzan kalması gerekiyor. Hiç kaydırma yapmadan dikkatli bir şekilde iki parçayı, kemeri birbirine ekliyoruz ve arada lastik var. Gayet muntazam bir şekilde ilerliyor. Devam ediyorum. Sıra sonunda son ilmekleri de birleştirip başladığımız noktaya sırayı bağlıyoruz. ...18 santim yeterli oldu manken için. Bunu kendi bedeninize göre ayarlayıp ona göre uzunlukta öreceksiniz. Şimdi A kısmına başlayacağız. Bu haliyle de eğer etek örmek isterseniz gayet şık bir etek oluyor. Devam ederseniz şort da olabilir. Şimdi biz bunu pantolon olarak öreceğiz. Bacaklarını da örerek devam edeceğiz ve desen ekleyeceğiz. Şimdi deseni, zinciri çektiğim anda hemen bu sıradan sonra başlıyorum bacakla birlikte desen örmeye. Ama siz bunu kemeri birleştirdiğimiz noktadan sonrasında başlayabilirsiniz. Yani şu kısmı da desenle örebilirsiniz. Ya da tamamen ikili trabzanlarla da örebilirsiniz. Yani bitene kadar pantolon hiçbir desen koymadan bu şekilde de örebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Bir de ipin kendi deseni de var zaten. Çok hoş durur bence. Ama desenli isteyenler için de şimdi burada zinciri çekip karşı tarafı tam ortadan birleştiriyorum. Her iki tarafta da bacaklar örülecek şuradan itibaren. Her iki tarafta da aynı sayıda ilmek kalması gerekiyor. Şimdi herkesin bedenine göre farklılık gösterecek. Ben 17 santim kadar zincir çekiyorum. Ve zincirleri büyük büyük çekiyoruz. Geniş geniş. Çünkü bu zincir hem bu taraftan bu bacak için hem bu taraftan bu bacak için iki kere batılarak örülecek. O yüzden büyük büyük çekmemiz gerekiyor zincirleri. Şöyle geniş geniş. ...17 santim zincir çektim. Bu tabi sizin bedeninizle alakalı. Hemen karşısına ilmek kaydırarak bağlıyorum. Tabii ki bu tersi olduğu için böyle devam etmiyoruz. Düz tarafı, yani buradan örüyoruz. O yüzden önce zinciri örüyoruz. Hemen modeli kuralım, deseni. Hiç desen kurmadan trabzanlarla da devam edebilirsiniz. Ama desen isteyenler için de şöyle güzel, hoş bir desen kuralım. 3 zincir. Bu bir trabzan. Sonra bir iki tane atlıyoruz. Üçüncü zincire 5 tane trabzan örüyoruz. Arada 2 zincir var.
2, 4, 5 zincir. Tekrar 2 tane atlıyoruz. Bir trabzan. Buraya bir trabzan örmüştük. 2 tane atladık. 5 trabzan. Gene 2 tane atlıyoruz. Bir trabzan. Gene 2 tane atlıyoruz. 5 trabzan. Arada 2 zincir mesafe bırakarak 5 trabzan, 1 trabzan, 5 trabzan, 1 trabzan olarak sırayı tamamlıyoruz. Gene 2 tane atlıyorum ve 1 trabzan. 2 tane atlıyorum. 5 trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bir trabzan. Gene 2 tane atlayıp üçüncüye 5 trabzan. Şimdi örgüye geçtik. Zinciri tamamladık. Aynen devam ediyoruz. Bir trabzan, 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye 5 trabzan. İki tane atlıyoruz. Bir trabzan. 2 tane atlıyoruz. 5 trabzan. Sıranın sonunda şu başlangıç trabzana, yani 3 zincirle çıktığımız trabzanın 3. zincirine sırayı ilmek kaydırarak bağladım. Gene 3 zincir. Şimdi burada 5 trabzan var. İlkini atlıyorum. İkincisine bir kere daha aynı ilmeğin içine çift batıyorum. Sonra yanındakine, yani şu ortadaki trabzana bir tane batıyorum. Sonra yanındakine çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere trabzan örmüş olduk. Bu şekilde. Başlara batmıyoruz. Ortadaki 3 trabzana çift, tek, çift batıyoruz. Sonra aradaki tek trabzana tek. Sonra gene ilk trabzanı atlıyoruz. Ortadaki 3 trabzanın üzerine aynı ilmeğe çift. Sonra ortadaki trabzana tek, yanındakine çift. 5 tane trabzan. Başlardaki trabzanları örmeden geçiyoruz. Tek trabzana gene tek trabzan. Baştakini atlıyorum. Çift. Ortadakine tek. Yanındakine çift. 5 trabzanı ördüm. Sonra tek trabzana tek. Sırayı gene bu şekilde devam ediyorum. Şimdi sırayı ekliyoruz. 3. sırayı öreceğiz. Baştaki trabzanın 3. zincirine sırayı
ekledim. 3 zincir aynı ilmeğin içine, yani trabzanın üzerine iki tane trabzan, bir de zincirle çıktık. 3 tane trabzan. Şu ortadaki tek trabzanın üzerine bir trabzan. Sonra tek trabzanın üzerine 5 trabzan. Sonra şuradaki 5 trabzanın ortasındaki tek battığımız trabzana bir tane ve aradaki tek trabzana 5 trabzan. Beş trabzanın ortasındakine bir trabzan, aradaki tek trabzana 5 trabzan. Sıra sonundayız. Sıra başına 3 tane trabzan yaparak başlamıştık. Bunu 5'e tamamlayacağız. Aynı ilmeğin içine 2 trabzan daha ve 5'e tamamladık. Ortadaki zincirle çıktığımız trabzanın üzerine bağladık. Şu iki sırayı ördük. Sonra bu iki sırayı örüyoruz. Yani her iki sırada bir desen kayıyor. Bir 5 trabzanın ortasına bir tek trabzanın üzerine 5 trabzan örerek bu iki sırayı yineliye devam ediyoruz. Şimdi şu 5 tane trabzanın üzerine ortadaki 3 tanesinin üzerine tek çift batmıştık. Şimdi buraları aynı şekilde örüyoruz. Şu 5 trabzanın da yarısını örüyoruz. Başlangıç yeri çünkü. 3 zincir. Şuradaki tek trabzan battığımız, sonra çift batıyoruz. Son trabzanı örmüyoruz. Bir öncekine çift batıyoruz ve 3 trabzan örmüş olduk. Tek çift. Şöyle çift, tek, çift. Şu ikisini örmüş olduk. Sonra tek trabzanın üzerine gene trabzan. İlkini atlıyoruz. İkincisine çift. Ortaya tek. Diğerine çift. Beş trabzan. Tek trabzanın üzerine tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Şuradaki sırayı ördük. Sonra tekrar kaydırıyoruz. Bir onu örerek 2 sıralarla devam ediyoruz. Gene sıra sonundayız.
Şu başlangıç 3 tane trabzan örmüştük. Şu tek trabzan da ortadaki. Bir tane trabzanı atlıyoruz. Diğerine çift ve ortadaki zincirli trabzanın en üstteki zincirine bağlıyoruz. 5 trabzan olmuş oldu. Çift, çift, tek. 5. sırayı örüyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4. 5. sıradayız. 2, 3 zincir. Şuradaki tek trabzana 5 trabzan. Şu 5 trabzanın ortasındaki tek trabzana gene tek trabzan. Şuradaki tek trabzana da 5 trabzan. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Gerçi akşam oldu. Işık yaktım. O da biraz gölge yapıyor ama gene de anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu sıralar sürekli yinelenecek. 2 sıra bu şekilde, 2 sıra bu şekilde. 2 sıra, 2 sıra. Bir bu tarafta oluyor dolgular, bir bu tarafta. Bu şekilde devam edecek. Sonra aynı şekilde bu tarafı da öreceğim. Bir paça, yani bir bacak bu şekilde ilerliyor. İstediğiniz genişlikte bedeninize uygun bir ilmek sayısıyla bileğe kadar örüyoruz ama tam bileğe kadar gelmiyoruz. Biraz yukarıda bırakıyoruz. Çünkü buna biraz ütü sürünce bu uzayacak. Onun da payını bırakarak, hatta örgüyü bitirmeden önce bir ütüyü yapın. Ne kadar uzadığına bakın. Ona göre örmeyi bitirirsiniz. Bir bacağı istediğim ölçüye gelmeden 8-10 santim öncesinde örmeyi bıraktım. Çünkü buharlı ütüden sonra ne kadar uzayacağını bilmiyorum. Diğer bacağı da aynı şekilde aynı uzunlukta ördükten sonra güzel bir buharlı ütü. Sonrasında örgü ister mi istemez mi bakacağız. Bu kıyafetleri işte yazın sıcak havalarda giyeceğimiz için mümkün olduğu kadar ince, yazlık, yani pamuklu, merserize, viskon ipleri tercih edelim ve özellikle de streç ipleri. Videonun başında da zaten bahsetmiştim neden bu ipleri kullanmalıyız diye. Çok fark eder, herhangi bir iple, herhangi bir tığ numarasıyla örmeyelim. Mutlaka streç, ince, yazlık ipler kullanalım. En fazla 3 milim. Yani 2, 2,20, 2,5, 3. Ben bu ipin dokusuna göre 3 milim kullandım. Daha ince streç iplerde daha düşük milimetre tığlar kullanabilirsiniz. 2, 2,20, 2,5'un üzerine çıkmayın hatta. Çünkü dokusunun çok ince olması gerekiyor. Hava geçirmesi gerekiyor ki terletmesin. Sıcak havalarda giyeceğimizi unutmayalım. Bir de ütü vurduk mu örgüden sonra bu doku yarı yarıya daha inceleyecek. Çok dökümlü, çok güzel bir görünüm kazanacak. Bunu fark edeceksiniz zaten. Streç ip kullandıktan sonra ne dediğimi anlarsınız. Özellikle çok ip giden kıyafetlerde streç ip kullanmak çok fark ettirir. Şuradaki lastikten bahsetmek istiyorum. Dün malzeme almak için tuhafiyeleri gezerken lastiklere baktım. Biraz kalın geldi lastikler. Çünkü benim burada kullandığım lastik çok ince bir lastikti. Eğer kalın lastik olsaydı ben burayı çift kat örmezdim. Dışına şöyle tek kat içine güzel bir lastik dikerdim. Ya da terziye verirsiniz, o da dikebilir. Ondan da yardım isteyebilirsiniz. Şöyle içine
dikerdim o kalın lastiği. Hiç çift kat örmezdim çünkü örgüyü kalınlaştırır. Şimdi siz aynı bunun gibi örersiniz. Oradaki lastiklerden koyarsınız. Çok kalın olur. Yüksel Hanım bu olmadı, çok kalın oldu dersiniz ve haklısınız. Çünkü benim elimdeki lastik baya ince bir lastik. Örgüyü hiç kalınlaştırmadı. Dediğim gibi isterseniz dışına lastik koyarsınız. İsterseniz hiç lastik koymayıp gene çift kat örersiniz ama kordon geçirirsiniz içinden. O da olabilir. Pek çok çeşitli pantolon örmek mümkün zaten. Şimdi diğer bacağı da aynı şekilde aynı uzunluğa kadar örüyorum ve sonrasında güzel bir ütüyle ne kadar uzadığına bakıyoruz. Şimdi hemen ipi herhangi bir tarafından, ama tabii herhangi bir tarafından derken biz şuradan başlamıştık. İpi şöyle takmıştık. Şu A kısmı. Gene şuradan şöyle. Şuradan başlayarak bunun da başlangıç yeri burası. Şöyle devam ediyor. Bunun da başlangıç yeri şöyle devam edecek. Şuraya ipi hemen bağlayıp aynı uzunlukta diğer bacağı örüyorum. Diğer bacağı da örüp pantolonu bitirdim. Delikli, hava geçirebilen, yumuşacık ve ince dokulu güzel bir pantolon oldu. İpin kendinden desenli olması da baya bir fark kattı pantolona. Hem hafif bir desen hem hafif bir renk geçişleri gayet güzel bir pantolon oldu. Belden paça kenarına kadar, ucuna kadar yükseklik 1 metre. Ben de zaten 1 metre kadar olsun istiyordum. Elimdeki 6 yumak, yani 600 gramın tamamını kullandım. Çok az kaldı ama büstiyerini de yapmak istiyordum aynı ipten. Buna yetmedi tabii ki. Şuradaki en koyu tonundan gene pamuklu ip var elimde. Hemen akabinde bir güzel büstiyer öreceğim pantolonun çekiminden sonra. 600 gram 1 metre uzunlukta pantolona bu iple yetti. Tabii ki sizin beden ölçünüze göre, bacak ölçünüze göre ve elinize göre de değişir tabii ki. Daha ince ip kullanabilirsiniz. Yalnız daha kalın ip kullanmayın. Daha kalın tığ kullanmayın. 3 milimi geçmeyin. Daha önce de söylemiştim. Mümkün olduğu kadar sıcakta giyeceğimiz kıyafetleri ince tığ, ince iplerle, streç iplerle örmek daha avantajlı. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek giysilerden biri olmuştur. Ben severek ördüm. Umarım siz de severek örersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.